Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmeğinizi oldukça lezzetli bir hale getirebileceğiniz, yapımı çok kolay olan ekmekli pizza tarifim var. Bu besleyici pizzanın tadına çocuklarınız bayılacak. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pizzanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 1 adet bayat ekmek kullandım. Ekmeği enlemesine ortadan ikiye bölüyorum. Bu tarif sayesinde bayat ekmeğimizi de değerlendirmiş oluyoruz. Ekmeğin bir parçasını alıyorum, oklavayla ezebildiğim kadar eziyorum. Böylelikle ekmeğin içerisindeki kısmı sıkıştırmış oluyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Her iki ekmeğin iç kısımlarını oklavayla güzelce sıkıştırdım. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını alıyorum, ekmeğin iç kısmına sürüyorum. Tereyağı pizzamızın lezzetine lezzet katacak. Sizler isterseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Her iki ekmeğin iç kısmına tereyağını sürdükten sonra biraz kaşar peyniri koyuyorum. Bu aşamada kaşar peynirini çok fazla kullanmıyoruz. Bütün malzemeleri koyduktan sonra üst kısmına tekrar kaşar peyniri kullanacağız. Pizzamızı daha lezzetli ve daha vitaminli hale getirmek için sos hazırlıyoruz. Sos için 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, biraz da maydanoz kullanıyorum. 1 adet yumurtamızı kırıyoruz, içerisinden 2 tane çıktığı için diğerini kenara koyuyoruz. Bu yumurta bizim için yeterli olacak. Sizler bu aşamada 2 adet yumurta kullanın. Kasenin içerisine 1 çay kaşığı tuz, küçük küçük doğramış olduğum 4-5 dal maydanozu da içerisine ekliyorum. Çatal yardımıyla bütün malzemeleri güzelce çırpıyorum. Her iki parçanın orta kısmına hazırlamış olduğumuz sostan döküyoruz. Ekmeğin kenar kısımlar için başka bir sos hazırlıyoruz. Derince bir kasenin içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Ekmeğin kenar kısımlarına bu karışımı sürüyorum. Domatesi ince dilimler halinde doğradım. Ekmeğin kenar kısımlarına domatesleri diziyorum.
Küçük küçük doğramış olduğum sucukları ekmeğin orta kısmına koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Üzerine kaşar peynirinden serpiştiriyorum. Ben bayat ekmekle hazırlamış olduğum bu pizzada bu malzemeleri kullandım. Sizler istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Artık pizzalarımız hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Fırınımı da 180 derece alt üst ayara açtım. Pizzayı sıcak fırına koyacağım. Hazırlamış olduğum pizzaları 180 derecelik fırınıma götürüyorum. 15 dakika boyunca pişiriyorum. 15 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi bayat ekmekle hazırlamış olduğum pizzalar çok güzel bir şekilde pişti. Hala çok sıcakken kesme tahtasının üzerine alıyorum. Pizzamızı sıcak sıcak servis ediyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu güzel pizzanın iç dokusunu göstermek istiyorum. O kadar lezzetli ve güzel oldu ki tadına bayılacaksınız. Bayat ekmek olduğuna kesinlikle inanmayacaksınız. Bu lezzetli pizzayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.